Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ispanaklı pofidik pide hazırlıyoruz. Yumuşacık, çok lezzetli, mutlaka deneyin. Evet, bahçeden 1 kiloya yakın ıspanak topladık, yıkadık ve ince ince doğruyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, ıspanakların tamamını doğradım gördüğünüz gibi. Şöyle bir demet de dereotunu doğruyorum. Dereotu ıspanağa çok güzel bir aroma katıyor. Varsa mutlaka kullanın. Evet, büyük bir tencerede kaynar suyun içine doğradığım ıspanakları ekliyorum. Karıştırıyorum ve kapağını kapatarak ıspanaklar yumuşayana kadar haşlıyorum. Dört adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Evet, geniş bir tencerenin içine alıyorum ve bolca sıvı yağ gezdirerek ocağın üzerine alıyorum. Ispanaklar haşlandı, süzdüm. Soğanların da kokusu çıkana kadar kavurdum. Süzdüğüm ıspanakları ekliyorum. Evet, ara ara ekleyerek karıştırıyorum. Yüksek ateşte sulandırmadan kavuralım. 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Kırmızı pul biber ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Hızlı soğuması için geniş bir tepsinin içine alıyorum. Ispanak soğuduktan sonra doğradığım dereotunu ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. İç harcımız hazır. Hamurumuz için 1 paket kuru maya, 4 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık suyu ön maya yaparak 5 dakika kabartması için bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kabardı, karıştırıyorum. 100 su bardağından 2 parmak eksik süt ilavesi yapıyorum. 3,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Karıştıralım. 1 yumurta beyazı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 9,5 su bardağı unu da azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamuru tezgah üzerine aldım ve pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Evet, kaymak gibi bir hamur yoğurdum. Tekrardan aynı kaba alarak
hamuru düzeltiyorum. En son elimize ve yapışmaması için çok az sıvı yağ damlatıyorum. Mayalanması için bekliyorum. Evet, hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Havasını alarak tezgah üzerine alıyorum ve yoğuruyorum. Evet, videodaki gibi hamuru bölelim. Tekrardan ortadan ikiye keserek uzaltalım. Videodaki gibi büyük büyük bezelere keserek yuvarlayalım. Evet, bezelediğim hamurları bir tepsiye alıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim bezeyi tezgah üzerine alıyorum. Çok az sıvı yağ da yağlayarak elimle inceltiyorum. Ben pofidik olması için fazla büyütmüyorum. Daha ince istiyorsanız bezelerinizi biraz daha inceltebilirsiniz. Çok da fazla yağlı yapmayalım. Açabileceğimiz kadar yağ yeterli olacaktır. Evet, bolca ıspanaklı iç harçtan orta kısmına yayalım. Ve videodaki gibi kapatalım. Evet, pideleri açmaya devam ediyorum. Hiç oklava kullanmadan elimle açtım. Gördüğünüz gibi iç harcı koyarak kapatıyorum. Kapatırken biraz bastırabilirsiniz. Pişirirken aşınma yapmasın. Tüm ıspanaklı pideleri aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Bu pideyi dilediğiniz iç malzeme ile hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, daha farklı sebzelerle de hazırlayabilirsiniz. Evet, pidelerin hepsi hazır. Fırın tepsisine alıyorum. Üzerine bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı yoğurdu çırparak üzerlerine fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. ...170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Pofidik pidelerimiz yemeğe hazır. Şöyle altını üstünü göstereyim. Her tarafı pişmiş. Bir tanesini içini keserek yakından göstermek istiyorum. Pofidik pofidik poğaça tadında çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Evet, kalan ıspanağı da yoğurtluyorum. 3 yemek kaşığı ev yoğurdu. Bir miktar mayonez.
2 diş sarımsak, 1 kase ıspanağı ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, kırmızı toz biber gezdirelim. Afiyet olsun. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.